Peki herkese selam sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir yayın olacak. Videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü eğitimlerde bile bulamayacağınız özel ve güzel bilgileri bu canlı yayında öğrenmiş olacaksınız. Öncelikli olarak sizi burada görmek çok güzel. Gerçekten benim için çok değerlisiniz. Çok teşekkür ederim. Bu yayında sorularınızı kısa bir şekilde cevaplayarak bazı anlattığım şeyleri de sizlere kendi ticaretinizi nasıl daha ileri boyuta getirebilirsiniz bunları anlatacağım. Öncelikli olarak birinci madde arkadaşlar, şu an kendi işinizi yapmıyorsanız yapmamanızın sebebi nedir? Aldığınız maaş mı güzel ya da arka tarafta her şey sizin kontrolünüz altında mı ya da bunun gibi diğer şeyler. Bunun cevabını biliyorsanız neden siz uyurken ekstradan ya da arka tarafta dolaşırken, eğlenirken bu sistemi kurarak kendi adınıza bu sistemin çalışmasını nasıl sağlarsınız? Aslında olay burada ne kadar maaş aldığınızdan daha çok siz yokken de maaş adı altında gereken parayı alabiliyor musunuz? Olay bu. Şimdi bunun nasıl yapılacağını adım adım anlatacağım ve arada da sorularınızı cevaplayacağım sevgili arkadaşlar. Peki. Şimdi ilk olay şu. İlk önce ben kahve molasındayım. Artık ancak kahve molalarımda yayın yapabiliyorum. Bayağı yoğunum çünkü arka tarafta. İşlerden dolayı. Şimdi öncelikli olarak sevgili arkadaşlar Mor Işık farklı bir hostlermiş. Okey. Efe sen aslında şeyi göreceksin. Bilmiyorum ama şuradan bakarsan aslında buradan geliyor. O yüzden öyle. Okey. Şimdi başlayalım sorularınıza sevgili arkadaşlar. Hatta Instagram'ın ben yayınını kendi telefonumdan yapayım yoksa. Bu arada TikTok'taki herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak başlayalım. Başardım. Hesap yönetimi hakkında bilgi verir misin? Hesap yönetimi arkadaşlar şöyle hesaplarınızı bize veriyorsunuz. eBay, Amazon, Etsy, Facebook Marketplace. Biz de sizin adınıza ürün listeliyoruz. Ürün satıldığı zaman da size özel bir WhatsApp grubu var. Ben orada sürekli olarak linkleri paylaşıyorum. Sizler de o linklerden ürünleri müşteriye gönderiyorsunuz. İlk ayında 1000-1500 pound'un üzerine çıktık çoğu hesabın. E, Tecrübe konuşuyor. Ve bunun için arkadaşlar yazılımlar kullanmanıza gerek yok. Arka tarafta sadece bir sanal sunucu gerekiyor ki sanal sunucu sayesinde biz hesaplarınıza ürün listelemesini yapalım. Öyle aksi takdirde sürekli farklı IP'lerden girildiği zaman hesabınız riske giriyor. Bu yüzden sadece bir sanal sunucunuz varsa hesabınızı orada açıp bilgileri bize paylaşın. Gerisini biz listeliyoruz 20 tane ürün aylık olacak şekilde. Satıldığı zaman da siz de müşterinize gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Bayağı kişi geldi. Zaten son bir kişi var galiba almam gereken bu ay. Yanlış bilmiyorsam herhalde bir kişi daha alabiliyorum. eBay için herhalde bir tane Amazon PPC için alabilirim. Etsy için bir tane alabilirim. Çünkü bir tane vardı birisi çıktı. Bu şekilde işlemler yapıyor arkadaşlar. Başvurmak istiyorsanız bana Instagram'dan özelden yazarsanız ben size bilgi de aktarırım ayrıyeten müsait olduğumda ya da profilimde link var. O linke tıklayarak da daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hocam bir ara siz ürün göndermekle uğraşmak istemiyorsunuz. Onu da biz hallederiz demiştiniz. Efe çok yoğunum bu kadar şey kısmında bir zahmet ürün siparişlerinizi müşterinize gönderin. Ta ki ben onun yazılımını yapana kadar. Şu an çünkü gerçekten çok sipariş geliyor Efe arka tarafta. Her gün her hesap için böyle onlarca sipariş girmek biraz zaman alıyor ama onun için bir kolay yol sağlayacağım size en yakın zamanda. Peki hocam Cüneyt ya süpersin sen ya. Artık e, okay. Bu arada okey hocam Trucker Fast Flag yediriyor. Allah aşkına ya. Arkadaşlar bunları kim söylüyor sizlere? Bu peri masallarını kim anlatıyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. Niye gülüyorum biliyor musun? Lütfen kendi üstüne alınma bu arada. Bunu gülmemin sebebi şu. Ben YouTube'a video koyup da hesaplarınızın daha o zaman tabii şey kısmında insanlar flame bile olduğunu bilemiyor. Bayrak aslında Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman da uyarı anlamında. Bunun ilk videosunu çeken benim. Ve benim vermiş olduğum sistem böyle bir şey olsa ben size neden söyleyeyim?
Bunu size paylaşacak arkadaşlar. Herhalde yaptığımız işi daha pahalıya satmaya çalıştıkları için yapacakları bir şey yok arkadaşlar. Ya bir şey üretecekler ya bir şey atacaklar. Böyle bir durum. Böyle bir durum Tracker Fest'i şu an kaç tane insan kullanıyor biliyor musunuz? Abartısız herhalde 10 bin tane müşterimiz var. En aşağı benim bildiğim sistemden. Daha fazla da bir tanesiyle böyle bir sorun yaşamadım. Bu fileyi nereden çıkardınız da ne ara Tracker Fest'e bağladınız da öyle bir şey. Yani yaptığınız ya da yapamadığınız arka taraftaki vero ürün koyup arka tarafta başlığını doğru yapmayıp satış gelmeyince Tracker Fest lütfen. Lütfen bu konuşmayacağım bile sadece komik geldiği için cevap verdim. Görüntülenmen doğru ürün yükleyememenden kaynaklı. Başka bir sebebi yok. Hesabın eğer kapanırsa zaten mesaj gelir sana bu konuyla ilgili. Flag yersen de eBay sana mail atar ve sebebini de açıklar. Ama Tracker Face'den dolayı demeyeceğine garanti verebilirim sana. Diyeceği sebebi ben biliyorum çünkü. Her neyse komik sorudan sonra devam ediyoruz. Amerika'da LLC şirketim var. Bravo, süper. Çok seviyorum böyle iş yapanları. Onunla iyi bir business açmayı düşünüyorum. Süper. VDS kullanmamı önerir misin? Hayır, VDS kullanma. VPS kullan. Ee, Çünkü burada dinamik lokal IP'ler ya bunun çok ben eğitimde anlattım. Gerçekten neden olduğunu çok uzun uzun anlattım ama kullanma. Tek diyebileceğim şey o. En sevdiğin ürün araştırma yazılımı hangisini kullanıyorsun? Ben hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Piyasadaki bütün sizin parayla satın aldığınız yazılımlar benim arkadaşlarımın yazılımları. Ben onlara ekstra bir para ödemiyorum. Zaten öyle araştırdığım ürünleri de sizlere ücretsiz Instagram profilimde paylaşıyorum. Ayrıca benim kendimin de ürün araştırma yazılımı var. Yani dediğim gibi ben öğrencilerime eğitimde paylaşıyorum hepsini zaten. En sevdiğin diye bir şey yok. Hangisinde güzel ürün çıkarsa onu kullanıyorum. Hangisi işime gelirse daha doğrusu. Evet, güzel sorular geliyor. Bravo. Bugün herkes vitamini almış. Hafta sonu diye mi artık bilmiyorum. Okay, let's do this one. 100 bin üye meydan okuması. Alright. Nasıl oluyor? Okay. TikTok'tan komik bir mesaj geldi. 100 bin challenge. Okay. TikTok'ta bir challenge yapalım o zaman. Evet, güzel sorularınız geliyor. Abi eski hesap lazım mı? Bu soru mu? Merhaba, UK şirket açıp USA satış yapacağım. Fantezi. Okey. Gider gelir olarak faturaların nasıl faturalandırılmasını nasıl bir iki örnekle anlatır mısın? Fatih bu nasıl bir soru? Bunun muhasebeciyle görüşeceksin. Bunun için programlar var Fatih. Programları kullanmanı tavsiye ederim. Ama ilk önce bence UK'de açıp UK'de satsan da bir olayı anlasan ondan sonra USA'ya taşınsan sanki daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. eBay ilk ürüncü, ikinci el ürünümü de istedim. Bir haftadır çerez topluyorum. Bravo, süper. Çok sevindim. Ee, Abi sana foto göndereceğim. Rica etsem bakabilir misin? Karşılaştığımız bir sorun var. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Sizin gibi üzgünüm. Artık bu konuda hiç kimseye yardımcı olmuyorum. Burada özel bir şey var. Sistem oluşturduk. Oradan tıklıyorsunuz. Randevu alıyorsunuz. Sorunuz varsa ben size videolu olarak sorunuzun cevabını atıyorum. O şekilde artık ancak cevap veriyorum. Zaten otomatik bot size bunu gönderecektir. Çünkü ben 1-2 dedim, 3 dedim. Yıllardan beri bu canlı yayınlarda bile ücretsiz olarak cevaplıyorum ama bunun çok istimade edildiğini ve çok kullanıldığını ve iyi niyetimin gerçekten e, yani şöyle oluyor. Benim açımdan düşünün. Günde yüzlerce insan size yazıyor. Abi şu olur mu? Hesabım şu oldu. Hesabım bu oldu. Şu oldu. Bu oldu. Yaptıktan sonra bazen dışarı çıkıyorum. Hatta geçenlerde bunu yaşadım. Tatile gitmek istedim arkadaşlar. Normal bir insan gibi. Bir gün dedim ki eski bir arkadaşım vardı. Onu bir ziyarete gideyim ve trendeyim. Uzun bir yola gidiyorum ve beni arıyorlar arka tarafta ve ben trende telefon çekmiyor. Yani hiçbir şekilde ve varış noktasına geldiğimde bir mesaj görüyorum. İşte sen böylesin de sen böylesin de senin işte yardım etmiyorsun da altı üstü bir şey söyleyeceksin de ve şöyle bir şey durdum. Ben bu insana 5 kere yardım ettim. Bedava para bile istemedim. Hatta böyle yardımcı ve bir müsaitlik olmadığında yardım etmeyince gelen bundan sonra yok dedim. Kendime söz verdim. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa para kazanacaksınız. Ticaretiniz için size yardımcı olabilirim. Bunun karşılığını ödediğiniz takdirde. Bundan sonra bu konuda kararım net ve kesindir. Yaklaşık 5 seneden beri ücretsiz olarak zaten yardımcı oldum. Öğrenen orada öğrenmiştir diye tahmin ediyorum.
Okey. Muhasebeciyle görüştüm. Süper. Benim muhasebecimle de görüşebilirsiniz. Şimdi hocam aynı ürünü koydum. 2 kere kaldırdılar. 3. kez kaldırırlarsa 3 günlük kısıtlama gelecekmiş ama bunu başta söylemediler. Aylardır aynı ürünü sattım. 2. ay uyarı geldi. Ya şöyle şimdi arkadaşlar bilmiyorum bir şey demiyorum. Yani bence gerçekten bir eğitime katılarak bir işlem yapsan çok daha sağlıklı olur. Yoksa böylelikle hesabına bay bay diyeceksin. Bu zihniyetle gidiyorsan çünkü. Bende tek alması gereken şey gelir gider faturası. Devam et Fatih. Süper. Sen biliyorsun zaten ne yapacağını. NFT için ne düşünüyorsunuz? NFT yani ben her zaman açığım arkadaşlar. NFT'ye de bütün her şeye de ama tabii ki benim profesyonel alanım NFT değil. O yüzden öyle çok fazla bir şey düşünmüyorum. Yapana da başarılar diyor. Ayrıca eBay'de hesap açmak için sanal sunucu gerekiyor diyorsunuz. Bu güncel mi? Şu an otomatik olarak hesap açılabiliyor mu? Oktay sorunun yarısını gördüm ama eğer İngiltere'den açacaksan evet, Türkiye'den açacaksan hayır. Abi eBay için hangi kursunuzu almalıyız? Arkadaşlar şöyle, bakın ben her zaman bunu söylüyorum, her zaman da söylemeye devam edeceğim. Bakın benim bir tane milyoner eğitimim var. Benim arka tarafta 30 tane falan eğitimim var zaten. Hepsine ayrı ayrı yüzlerce pound para vermeyin. Bakın benim satmama rağmen ben vermeyin diyorum ama siz istiyorsanız para sizin, bir şey diyemem. Milyoner eğitimi var. Daha fiyatını güncellemedim. Aslında ayın sonunda güncelleyecek mi? Vaktim olmadı hala gerçekten girip fiyat güncellemesini. Hala 99 pound içerisinde bütün eğitimler var. 20-25 tane eğitim var. eBay, Amazon, işte Shopify, Etsy, Facebook Marketplace. Ona katılırsanız zaten hepsini 99 puanda alabiliyorsunuz. Yani tavsiyem alacakları ben değiştirene kadar, çünkü 999 puan olacak ben değiştirince. Sadece şeyi bekliyorum. Siteyi güncelliyoruz. Teması düzelsin ondan sonra yapayım dedim. O da biraz bitmedi. O yüzden de biraz zaman aldı. Ama şu an indirimde hala, almak isteyen varsa girip oradan alabilir. Okey. Şu Fatih'in yazdığı haha muhasebeci son gülen iyi güler dediğinde çok güleceksin sen de Fatih. Ay, çok gülmeyeceksin tahminimce ama neyse artık. Onu da yaşa, tecrübe et diyelim, ne diyelim. 10-15 gün delivery ile ürünler yüklesek hesapta sorun olur mu Alevi Express'ten? Hayır. Abi satılık eBay, Amazon hesapları nelerde satılıyor? Telegram'da falan mı? Arkadaşlar bunu 100 kere söyledim. Satılık hesap almayın. Çünkü şöyle bir durum var. Arka tarafta ya bu hesap kapanmışsa ya başkasının kartlarıyla işlem yapılmışsa, daha önce suspend yediyse, benim eğitimde ben bunu çok detaylı anlatıyorum ama şöyle bir şey var. İkinci el hesapların arka tarafta size ait olmayan bütün sorumluluklarını da almış olacaksınız. Belki hesabın bir sorunu var. Arka tarafta icralık bir durumu var ve size bunu al 100 pound para ver, hepsini senin üzerine geçirelim dediklerinde tamam ver o zaman deyip kaç tane insanı ben, arkadaşlar yani az çok tahmin edebiliyorsunuz, bu kadar bilgiyi anlatan bir kişi en aşağılarında görmüş olan bir insan olabileceğini düşünün ki ben kendim bile satmıyorken hesapları lütfen sakın ama sakın, altını çizerek binlerce kez söylüyorum. Satın hesap almayın. Bu kadar net. Net. Çok net. Ama alıyorsanız da bir şey diyemem. Tebrikler. Teşekkür ederim ama sorumu görmediniz galiba. Olabilir arkadaşlar. Okey. İlk sıfır ürünü stoklu mu yüklemeliyim, mağaza açmalı mıyım? Nasıl bir soru? Öyle bir soru mu var ya? Okey. Bu arada Instagram kaçırdık. Hocam eBay Business hesabı açtığımda ilk başta ikinci el ürün yüklememe gerek var mı? Var. Ama ilk önce ürün alman gerekiyor. Gamze selam, merhaba. Selam Filiz, depremzedeyiz. Geçmiş olsun çok. Gerçek adresim Hatay'da. Muş'ta yaşıyorum. eBay sipariş Muş adresine getirirsem hesabı kısıtlıyor mu? Hayır ama bir sanal sunucudan işlemlerini yaparak ilerlersen çok daha sağlıklı olsun. Bu arada çok da geçmiş olsun yaşamış olduğun sorun için. Hocam sorum bu. eBay hesap açılımı için sanal sunucu kullanmamız gerekiyor demişsiniz. Arkadaşlar ben eğitimde dedim ki Türkiye'den açıyorsunuz gerek yok. Yurt dışında açıyorsunuz gerek var. Yani bu herhalde Oktay sorunun cevabını anlamışsın da diye tahmin ediyorum.
Çok satan satıcı başlığı değiştirdiğim zaman görüntülenmem düşür. Etkili başlık için taktik var mı? Var tabii ki Mustafa. CEO. Mesajıma bakabilir misiniz? Bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kursu aldığımızda destek de oluyor mu? Arkadaşlar şöyle, kursu aldığınızda zaten destek alacak bir durumunuz kalmıyor. Sizin gibi yüzlerce insanın sorduğu soruları ben eğitim içerisinde video olarak koydum. Sizin merak ettiğiniz soruları zaten sizden önce yüz binlerce insan sordu. Ben de onların hepsini videoya aldım. Sizlerle beraber yayın yaptım. Yüzlerce kez Telegram gruplarında, diğer yerlerde ve hepsinin cevabını zaten orada paylaştık. Oturur da gerçekten eğitimi izlerseniz vay be diyeceksiniz ve bilmediğiniz ne kadar çok şey olduğunu öğreneceksiniz ve sorunuz kalmayacak. Ama ekstra şeyle ilgili bir sorunsa tabii ki yardımcı oluyorum Instagram'dan. Fakat tekrar söylüyorum. Suspend açmadır, arka tarafta hesap limiti yükseltmedir, işte eBay aramalık gerektiren bir durumdur. Bunun için ücretli destek almanız gerekiyor. Bu çünkü benim gerçekten takımla beraber emek edip zamanımızı ayırmamız ve dikkat etmemiz gereken bir süreç. Bu eğitimle alakalı değil. Ufak tefek sorularınız vardır. Ve eğitimde gerçekten yoksa o soru ben de videosunu çeker eğitime koyarım arkadaşlar. İzlersiniz. Zaten güncelleniyor eğitimler. Ben teşekkür edeyim. Amerika'da şirketiyle eBay Business IP açsam Türkiye'de bir sorun olur mu? Hesabın sınırlandırma durumu olabilir. Açtığın ülkeyle aynı olması gerekiyor. Merhaba Esat. Ödeme için bankaya entegre etmem lazım. Hangi hesaba vereceğim çünkü size de özelden yazmıştım. Şöyle, eğer business'sa hesabın, açmış olduğun hesabın business olması gerekiyor. Ben Revolut'u tavsiye ederim ama tabii ki sen hangisini kullanmak istiyorsan. O para kazanma kutusunun içerisinde hepsi var zaten. Hocam yoğun çalışıyorum. Başta iyi bir hesabım var. 4-5 senelik yazılım mı önerirsiniz? Hesap yönetimi için vermem mi? Yüz listeleme vesaire açık. Şöyle, yani arkadaşlar şunu böyle şöyle düşünmeniz lazım. Biz hesap yönetiminde yani sizin eğitimde öğreneceğiniz belki 2-1 yılınız alacak bilgileri zaten bilerek yüklüyoruz. Sonra arka tarafta sürpriz olmuyor yani. Yazılıma para versiniz, ürün araştırma yazılımı 50 pound, ürün yükleme yazılımı 50 pound. 100 pound zaten veriyorsunuz teknik olarak. Bir de 7-8 saat araştırıp bu süreci yapmanız gerekiyor. Günde de 7-8 saatinizi de vermeniz gerekiyor. Yani kendiniz yapsanız 100-200 pound arası aylık zaten isteseniz de istemeseniz de yazılımlara ve programlara vereceksiniz. Artı 7-8 saatinizi de ayıracaksınız. Kendiniz yapmak istersiniz. Bir de bunu öğrenmek için de eğitimler almanız gerekiyor. O taktikleri ve stratejileri. Ya da biz hesap yönetiyoruz ama her hesabı yönetmiyorum ben arkadaşlar artık. Bakıyorum hesaplara. Ödeme altyapısı tamamlanmamış ya da hiçbir ürün yüklenmemiş hesapları yüklemiyoruz. Çünkü gerek yok, zaman kaybı. Öteki hesaplar mesela aylık 10 bin poundluk limiti var. Hesabı ürün yüklüyoruz. Bir yüklüyoruz. İlk ayında 1500-2000 pound para kazanıyor. Öteki hesap hiç açılmamış. En fazla 3 tane ürün yükleyebiliyoruz. De konuşabilsem. O yüzden bu hesaplara gerek yok. Yani ne benim tarafımdan zaman kaybı ne sizin tarafınızdan. Bu hesapları büyütün, o zaman getirin bakarız. Bir de artık harbiden tipe göre adam oluyorum arkadaşlar. Daha ticareti bilmeyen, ticaretin ne olduğunu bilmeyen, hesabı eski bile olsa gerçekten o kafa yapısına sahipse seve seve alırım. Ama değilse ne zaman para kazanacağız, nasıl kazanacağız, bana bugün satış gelmedi, bu tarz bunları anlıyorum. Zaten videosu da var, oradan bakabilirsiniz. Yeni başladım. Satışlarımı arttırmak için ne yapabiliriz? YouTube kanalına abone olabilirsin Kerem. Orada binlerce video var. Onları izle. Çok satan ürün bulamıyorum. O zaman ne yapacaksın? Okyanus Akın Yılmaz'dan benim profilimdeki satan ürünleri ücretsiz olarak alacaksın. 18 yaşındayım. eBay'de ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Doğru yerdesin Emo. Yani tek yapman gereken YouTube'da ücretsiz mini kurs var. O kurslardan başla, mantığını anla, nasıl yapılacağını ve bunu anladıktan sonra da harekete geç. Bu kadar. Eğer baktın para kazanıyorsun, yatırım yap kendine, eğitimlere ve diğer yazılımlara ki bu süreci biraz daha hızlandır. Aksi takdirde YouTube'da video izleyerek aşağı yukarı bir yılda öğreneceğin bilgiyi eğitimlerde bir ay gibi süre içerisinde öğrenebilirsin. Zaman çok önemli ama dediğim gibi zamanın var, paran yok. Paran var, zamanın yok. İkisinden bir hangisi olduğunu bilmiyorum. Hangisi senin işine geliyorsa.
Paran yoksa YouTube'dan izle ücretsiz olarak, zamanını ayır. Paran varsa hiç bunlarla uğraşma. Direkt A'dan Z'ye size bu nasıl süreci anlattığım yazılımları, uygulamaları, toptancı listesini, müşteri hizmetlerini hepsini sıralı bir şekilde izle ve o şekilde aksiyon olarak ilerle. Günde 3-4 ürün yüklesem çok mu? 3 aylık hesap. Bakmak lazım. Grafiğe göre konuşmam lazım. Öyle şey diyemem. Abi milyoner eğitimindeki derslerle tekli satılan derslerdeki videolar aynı mı? Bazıları evet, bazıları hayır. Çünkü bazı mesela podcast var. Podcast aynı. eBay aynı değil. Bazıları önemli olan videolar aynı. Bazen içerisinde çünkü çok önemli kritik bilgiler oluyor. İkisini de oraya koymak durumunda kalıyorum. Yani aynı şeyi bir daha çekmenin de mantığı yok. Bazı videolar evet, bazı videolar hayır. Ama yani en kapsamlı milyoner eğitimi eğer merak ediyorsan. Harika bir gün. Cumartesi değil mi bugün? Ben cumartesi günü niye dışarı çıkmadım bugün ya? Çalışıyorum evet. Şimdi aklıma geldi. Merhaba Akın Bey. Merhaba. Amerika'da hesap açarak İngiltere'de satış yapmak mümkün mü? Evet, mümkün tabii ki. Cevabını bekliyorum. Listeliyorum ama satılmıyor. Çok satan ürünleri nasıl bulabiliriz? Vallahi dediğim gibi Ardacığım, Instagram profilime gir, Okyanus Akıyılmaz. Orada bir link var, profilimde tıkla, ücretsiz olan ürünlerin mail adresine gelsin. Onları sat. Ondan sonra bir daha konuşalım seninle. Ama büyük ihtimal teşekkür yazarsın. Çıt 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 çıt. Bu arada Instagram'da bayağı güzel sorular da geliyormuş. Bunları kaçırmayalım. Hocam Wild Payoneer kabul etmiyor. Revolut'ta öyle bir durum olmaz değil mi? Şimdi şöyle Esat, ben bunu yüzlerce kez söyledim. Arkadaşlar şimdi eBay Wise'da çalışmıyor. Bunu ben herhalde 6 ay 7 ay önceki videolarda söyledim. Payoneer'de çalışıyor. İngiltere üzerinden açmış olduğunuz bir hesaba Payoneer kabul etmiyor. Ama Türkiye'den açtığınız hesabı kabul ediyor Payoneer'i. Buradan yapacaksanız burada kayıtlı olacağınız şekilde benim eğitim içerisinde paylaşmış olduğum o link listesinden direkt ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Bankalarınızı açabilirsiniz. Bilgileri sunduğunuz takdirde de bir sorun teşkil etmeyecektir. Bunu ben yüzlerce kez söyledim. Hocam story'de paylaştığınız röntgen nedir? Onu anlamadım mı Serdar? Story'de paylaştığım röntgen insanın içerisine çekilen bir röntgen. İçerisinde kelebekler uçuyor. Belli olmuyor mu? İçimde anlık durumum diye paylaştım içimden. Tabii yazmadım. Çok fazla ben bazen storyleri kendime atıyorum. Başkasına değil. Yani size bilgi amaçlı arada sırada içimden öyle geliyor. İçim kelebekler gibi o anlık ah dedim işte aradığım şey bu. Direkt paylaştım. Yani orada kelebekler var öyle söyleyeyim. Okey. Sanal sunucu VPS aldım. Bu Türkiye'de bireysel olarak satış yapmak istiyorum. eBay UK'de kayıt olurken Türkiye'deki adresinizi yazarsak olur mu? Hayır, olmaz. Ne yazık ki çünkü İngiltere'den kayıt oluyorsun. Türkiye'den işlem yapıyorsun. Bu arada eğitim içerisinde altını çizerek söylüyorum. Var. Sadece olayı anlamadığın için belki sana karışık gelmiş olabilir. Mağaza açıp tişört. Tişört mü? Tamam. Tasarım yapsak yeterli değil mi? Para kazanmak için. Benim burada arkadaşım var. Aylık 25 bin pound kazanıyor. Sadece şu tişört tasarımdan. Yani hiçbir şey yapmadan. Bilmiyorum, aylık 25 bin pound yeter mi sana? Türkiye parasıyla aşağı yukarı herhalde ne kadar ediyor? 25 bin pound. Ne kadar eder 25 bin pound? 35 pound. 35 Türk ne kadar şu an güncel kurla Türkiye şeyinde? Ne kadar oldu? Bakalım. Çü. Çünkü her dakika başı arttığı için. Okey. 30 bin pound ne kadar ediyormuş Türkiye'de? 1 milyon ediyor. Aylık 1 milyon TL yeter mi? Eğer yeterse cevabını evet diyorum. Eğer yetmezse ikinci dükkanı açıp daha fazla kazanmanı ümit ediyorum. Umarım sorunun cevabını almışsındır. Hesap yönetiminde sadece eBay mi? Amazon Shop falan da olur mu? Olur Serdar, bakmam lazım sadece hesaplarınız. Arkadaşlar, yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Hesaplarınızı bizler yönetiyoruz. Ben sonuçları paylaştım. Aylık ilk ayında bize onlar yeni olduğu için bu arada ben öyle birkaç tane eski öğrencimi aldım sadece. Kendileri de görsün diye. Çünkü çok benden bu konuda yardım istiyorlardı. Ve ilk aylarında çoğu hesapla 500 poundla
1700 pound arası para geldi. Eski hesaplardan çok ciddi paralar geliyor. Günlük 1000 pound falan geliyor ama yeni açılan hesaplar, zaten o yüzden daha yeni hesap almıyorum. İlk ayında 1500-2000 pound'u devirdik. Bize verdiğiniz para sadece 100 pound arkadaşlar arka tarafta. Ama tekrar söylüyorum, bu hiçbir şeyin garantisi değil. Ben orada aldığımız belki 20 tane hesap var. Bunun 20-15'ini yaptıysak 5'i hala bir şey olmadı. Yani satış geldi birkaç tanesine. Demeye çalıştığım şey, bu sizin almanız gereken bir risk, bizim değil. Biz sadece, siz arka tarafta işinizi yaparken, dükkanınız varsa en güzel ürünleri, başlığını, ama bu şekilde işlemleri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ürün araştırması, ürün yüklemesi, fotoğraf ve en çok piyasada araştırılan ürünler, ki ben çok mutluyum. Çok ciddi sonuçlar alıyoruz bu hesaplarda. O yüzden çok yoğunum. Çok fazla kimsenin artık özelden sorusuna cevap veremiyorum. Böyle yayınlar yapıyorum ki sizlere faydalı olsun diye. Hesap yönetiminde sadece eBay'de mi yapıyorsunuz? Hayır. Dediğim gibi arkadaşlar, eBay, Amazon, Phoenix, Stop it. Phoenix'ten izin kalırsa çok bir, yani çok tatlı da yerinde duramıyor güzellik. eBay'de sattığımız ürünün faturasını istediğinde Fiverr'dan yaptırsak olur mu? Arkadaşlar, Allah aşkına, şimdi şöyle bir şey var. Ben saate fatura yapabilir miyim diye soruyorsun. Benim buna nasıl bir cevap vermemi bekliyorsun? Sakın, tabii ki kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Böyle bir şey de, yani bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar, biz bunun için akınbaba.com internet sitesini kurduk. Akınbaba.com internet sitesinde satılan ürünler tamamen Türklere ait olan ürünler. Türk satıcıların. Ben de bu ürünleri yüklüyorum, depoda tutuyorum. Satıldığı zaman biz size fatura kesiyoruz ve otomatik olarak bu faturayı da eBay sizden istediğinde verdiğinizde böyle bir alengali, ne diyorlar ona, Ali Cengiz oyunu yapmanıza gerek kalmıyor. Ve ondan sonra diyorlar ki, abi ben işte şunu yaptım, param kaldı, hesabım eBay kapadı. Şimdi mantıken bir tarafta karşınız, ben Payoneer hesabını açamıyorum. Niye? İşte babamın kart bilgilerini gönderdim. Benim aldığım soruları, size bir şey söyleyeyim mi? Bakın, 2 tane kitap yazdım arkadaşlar. 3 tane aslında, da bir tanesini siz bilmiyorsunuz. Bir tanesini ben kendime yazdım. Bu ilk yazdığım kitap 5 sentten milyon dolara. Bakın, anlatacağım noktaya gelin. Bu kitap böyle benim biraz biyografim, 15 senelik hayatımda, ticaret hayatımda yaptığım şeyler. Param yokken nasıl para kazandığım, nasıl sıkıntıları aştığım vesaire vesaire. Ben çok yapıyorum. Böyle. Güzel bir kitap. Teşekkür ederim sizler bu arada. Bu da ikinci kitabım, Akın Akın E-Ticaret. Bunda biraz daha böyle işte eBay hesabı, Amazon hesabı nasıl açılır, suspend yememek için neler yapılır vesaire vesaire gibi önemli bilgileri paylaştık, böyle burada gösteriyoruz, uygulamalı bir şekilde nasıl ürün listelenir vesaire vesaire. Şimdi 3. kitabı şöyle bir şey için yazmadım. Bana özelden gelen mesajlar. Arkadaşlar, yani şaka mısınız? Bazıları tamam, eyvallah, kabul edilecek boyutta da Google Search butonu gibi benim DM'imi kullanmanız da bana bazen artık komik geliyor. Yani arattığınız şeyler böyle artık gibi, böyle gerçekten çok komik. Tamam, bazıları çok anlayışlı, artık çok güzel sorular geliyor. Da bazıları gerçekten, yani okusanız size bir şey söyleyeyim mi, yani ben niye bu kadar mutluyum sanıyorsunuz? Gelen mesajlar okuyarak gülmekten artık şeylerim yoruldu. Yani e, arka tarafta bilmediğinizi biliyorum tabii ki. Zaten yardım etmek için buradayız. Da yani biraz bu soruları yazarken bir düşünün bazılarını arkadaşlar. Özellikle genç girişimci arkadaşlarım. Lütfen ya. Seviyorum. Cevap vereceğim. Fakat yani o tempoyu yakalayalım. Biraz action. Çok güzelsiniz. Yok, şaka yapıyorum. Ben işin bir tarafı. Sizi seviyorum. Yazmaya devam edin. Ama lütfen bu dediğimi de aklınızdan çıkarmayın. Autodesk ile ilgili bir bilgi verir misiniz? Şimdi Bahar sormuş. Şimdi şöyle. Geçenlerde gördüm, bir tane girişimci arkadaşımız Autodesk ile ilgili bir video atmış. Şöyle, benim Autodesk'in kanalında, kendi kanalında videom var. Lior Autodesk'in sahibi, CEO'su da benim çok yakın bir arkadaşımdır. Kullanırsanız arkadaşlar 2 ay sonra, 1 ay sonra bana mesaj atacaksınız. Sebebini sormayın, söyleyemem burada. Fakat o yüzden ben de Turkolester adlı bir yazılım yaptım. Çünkü siz bu yazılımları kullandığınızda yüzlerce pound para cebinizden gidiyor. Ben de 19 pound'a Turkolester'ı yaptım. Aynı şeyi yapıyor. Ürün araştırma vesaire. Benim kendi kanalımda onların videosu var.
Benim de Lior'la kendi kanalımda 2-3 tane videomuz var. İstersen onları izle. Bizzat onunla İngilizce konuşuyoruz. Altyazısı var diye hatırlıyorum Türkçe olarak ama bak vaktin olursa bakarsın AutoDS Akın yaz. Zaten hem onun kanalında hem bizim kanalda çıkıyor. Orada anlattım her şeyi. Şimdi onlar hakkında öyle ya da böyle demeyeyim. İyi, benim arkadaşım. Güzel işini yapıyorlar. Güzel bir yazılımları var. Fakat kullandığın zaman bana özelden çok soru soracaksın. Onu tahmin edebiliyorum şimdiden. O yüzden eğitimlerim içerisine koymuyorum şu an. 18 yaşındayım. Çok ilgiliyim eBay'le ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olduğun yerden. Dadadan dadan. Tamam hocam sağ olun. Revolt'tan açacağım business hesabı eBay'e entegre edeceğim. Tamam süper işte yapman gereken bu. Bravo. USA içinde ürün öneriyor musunuz yoksa UK için mi? Şöyle arkadaşlar biz ürün araştırmasında ücretsiz olarak veriyorum. Özel istiyorsanız biz sizin için araştırır istediğiniz dünya ülkesinden bulur veririz yani. Yeter ki siz bize parasını verin. Araştıracağız sonuçta. Ben hep akınbaba.com ile çalışacağım. Fatura konusunda sıkıntı olmaması için. Arkadaşlar bu arada zaten Akın Baba'yı çok büyütüyoruz bu arada. Türkiye'deki bütün üreticilerin ürünlerini buraya göndereceğiz. Ve onların... Come on Phoenix. Türkiye'de ürettiğimiz bütün ürünleri ben buraya alacağım. İşte örnek veriyorum işte bunlardır bilezik. Mesela size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Herhalde bir hafta oldu. Bir hafta önce mi Türkiye'deydim? Şimdi Türkiye'ye gittim tatile. Bunu nereden aldım? Ha, okey. Büyükada'ya gittim. Büyükada'da bir tane esnaf dükkanla tanıştım. Kız o kadar güzel ürünler satıyor ki ağzım açık kaldı. Hatta anneme oradan kıyafet falan aldım. O kadar güzel böyle İtalyan konseptinde, İspanyol konseptinde o kadar mini bir böyle butik tarzı bir dükkan açmış. Ağzım açık kaldı. O kadar hoşuma gitti ki dükkan. Oğlum bana bunu aldı. Ve bunu kaça sattığını sorduğumda yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü her şeyi beraber parasını verdim. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çok ucuz olduğunu biliyorum. Yani bunu bilmiyorum ne kadar yaparlar. Elbette tabii ki kar marjı var. Emek ediyor, dükkan açmış, hesabına kar. Hani ucuz dememe bakmayın. Hani fiyatı var fakat ucuz dememendeki sebep şu. Orada bir emek, işçilik var. Ona da bir şey diyemiyorsunuz. Ama kendiniz yapsanız şunu en fazla herhalde bilmiyorum ki ne kadardır boncuklar alsanız. Yani 25-50 Türk lirasına yaparsınız. Burada biz bunları günlük 20 bin sterlin kazandırıyor bu ürünler. Şimdi o satıcı bunu bilse ben ona söyledim hatta istiyorsan yardımcı olurum. O da ben de çok istiyorum falan demişti o zaman yanlış hatırlamıyorsam ama Türkiye'de böyle ürettiğiniz ürünler varsa depoya gönderin biz satalım aklınızın bir köşesinde olsun. Sonra bunu bu çok özel bir taştı. Bu benim çok iyi geldi bana. Neyse artık bilmiyorum ne olduğunu da bilmiyorum. Anlamam ama taşlardan ya da diğer o astroloji ya da diğer şeylerden. Bu pahalı bu arada. Kadıköy'den aldım Moda'dan. Kadıköy Kız Lisesi'nin içerisinde çok sevdiğim 3 tane güzel ablamın dükkanından aldım. Çok teşekkür ederim onlara. Ve mesela bunlar arkadaşlar burada peynir ekmek gibi satıyor. Şu gösterdiğim ürün şimdi herkes satmaya çalışacak ayrı bir konu. Ben de satıyorum ona göre. Dur bakayım bulabilirsem. Buldum da alamıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki para kazanmak zor falan. Hani şu ürün bakın şu bileklik bilmiyorum görebiliyor musunuz? 7 çakra bileklik arkadaşlar. Bakın bu kadar basit bir bileklik. Bu ürün Amazon'da 20 bin pound para kazandırıyor. Revenue'su var bunun. İsterseniz gidin Amazon'da araştırın. Bu ürünün 25 bin pound ben bilgisayardan gösteririm şimdi de yani sattığım ürün de bu kadar şey yapmayayım. Yani satın diye rekabet kendime bu kadar rakip çıkartmayayım. Sonra o rakipler çıkıyor. Aa sen yokken biz satıyorduk falan diyor. Haklısın. Haklısınız. Demeye çalıştım. Şimdi 20 bin pound kazanmak şu kadar bir şey. Şunu yapıyorsanız İngiltere'de bizim depomuza gönderin. Biz Akın Baba'ya da koyalım. Hem diğer eBay'deki satıcılar da bunu satsın. Hem de arka tarafta pound kazanın arkadaşlar. Bu ürün burada 20 pound'a satılıyor. Türkiye'de en fazla 100 Türk lirası. Aradaki farka bakar mısınız? Ufak, kar marjı yüksek. Böyle ürün üretenler varsa benimle iletişime geçsin. Bir de ayrıyetten şu tarz şeyler. Phoenix, enough. Come on. Bir de bu tarz şeyler. Bu aralar ben para var diye bu işlere girdim. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları bayağı bir öğrenmeye başladım. Gittim falan kitabını aldım. Okudum.
bulabilirsem tabii ki, ama yani satayım diye müşteriler soruyor. Okey. Şimdi şöyle bir durum var. Müşteriler bazen soruyor, işte bu ne işe yarar? Bu benim kalp çakramı açar mı? İşte sevgilimden ayrıldım. Bu benim işte kök çakramı temizler mi? Arka tarafta müşteriler soruyor arkadaşlar. Şimdi sattığımız şeyler böyle şeyler olunca bunlara şey diyorlarmış. Sarkaç. İşte buna soru soruyorsunuz, böyle dönüyor falan. Güzel şeyler. Sonra ben baktım bu işin içinden çıkamıyorum. Bu işin kitabını aldım. Okudum falan müşterilere. Ben şimdi şöyle bir şey var. Ben hayatım boyunca ezber yapan bir insanım. Ben sınavları hiç hayatım boyunca çalışmadım. 2 üniversite okudum. Hiçbirine girip şey yapmadım. Hep o son 20 dakika açtım, kitabı okudum. Neyse kafama girdi. Kafamda olan her şey çok hızlı kalır. Yani çok hızlı öğrenirim ama bırakırım ondan sonra. Yani unuturum. Şimdi bunu okudum bayağı bir. Bu arada ben bayağı bir bu işleri biliyormuşum. Onu öğrendim. Müşterilere bayağı böyle işte kodlamadır, temizlik enerjisidir falan filan derken anlayacağınız, ben de bu işlere girdim. Çünkü gerçekten bu aralar çok para var bu işte. İnsanlar hayatlarını bir taşın değiştirebileceğine inanabiliyorlar ve hoşlarına gidiyorsa benim yapabilecek bir şeyim yok. Aslında her şey insanın içinde. Ama ne yazık ki bazen bazı şeyler ihtiyacımız oluyor. Neyse. Ben satıcı olarak bir şey demiyorum. Ben en iyisini üretmeye çalışıyorum ama bu işleri öğrendim. Okey. Shopify eğitimleri aldım. Arkadaşımın şirketi üzerinde ödeme sistemi kuracağım. Tamam. Arkadaşım şirket üzerinden A-Buy yapıyor. Fakat Shopify'dan boş haller mi kuruluyorum bilmiyorum. Bir akıl verilmiş. Soruyu anlamadım ama şöyle diyeyim. Arkadaşlar, Shopify'in arka tarafını ben size çok kısa bir şekilde anlatayım. Bakın. Dünya üzerinde 1 milyondan fazla internet sitesi var ve rakipleriniz Amazon, eBay gibi dünyanın en büyük satış platformları. Siz sattığınız ürünle bu sayfaların önüne geçebileceğini düşünebiliyorsanız bravo. Bu insanlar günlük milyondan fazla görüntülenme alıyor ve sizin dükkanınıza en fazla 10 kişi görüntülenme yapacak. O da arkadaşlarınızla paylaşırsanız. Yoksa hiçbir kimse nereden bilsin sizin dükkanınızın ne sattığını. Arka tarafta reklam çıkmanız lazım. Doğru ürün araştırmanız lazım. Tema kurmanız lazım. Biz bunları yapıyoruz. 300 pound'a hepsini size hazır bir şekilde veriyoruz. Hiç uğraşmak istemiyorsanız. Fakat olay bununla da bitmiyor. Arka tarafta günlük yüzlerce pound ürün araştırıp araştırdığınız ürünlere reklam çıkmanız lazım. Yüzlerce pound çıkacaksınız ki bu sizin dükkanınıza para getirsin, ki getirmeme ihtimali de var. O zaman da bütün para, günlük 100 pound böyle havaya atacaksınız. eBay'de tam tersine bir tane ürün koyacaksın, milyon insan görecek bedavaya. Şimdi bir şey diyemeyeceğim o yüzden. İşini yapmak, ne yaptığını bildikten ve kendi trademark'ını oluşturduktan sonra Shopify belki mantıklı olabilir. Ama ben hala WooCommerce'ı seçmeni öneririm ya da WordPress'i. Okey. İngiltere'de şirket açarak İngiltere'de olur. Neden olmasın? Okey. Eren sormuş. Harika bir kahve ya. Oh. Milyoner eğitimindeki derslerle tekli satılan derslerdeki videolar aynı mı? Bunu cevaplamıştık. Hocam sıfır sermayeyle başlanır mı? Bak ben burada 5 centle başladım. Biraz 5 cent de Türkiye'nin parasıyla 1,5 Türk lirası yapıyor. Her şey burada bitiyor arkadaşlar. Olay para değil. Olay bir fikir. Fikrin varsa paran var. Fikrin yoksa paran olsa da bir şey ifade etmiyor. Fikri olanlar senden o parayı alıyor gün sonunda. Sizin paketlerinizi nereden satın alabilirim? Sizinle öğrenmek, geliştirmek, yolumuza yürümek istiyorum. Çok sevinirim. Instagram'dan bana yazarsan ya da okyanus.com internet sitesinde indirimli fiyatta alabilirsiniz eğitime katılmak isteyen arkadaşlar için. İngiltere'de şirket açarak Amerika'da satış yapabilir miyim? Arkadaşlar niye böyle bir fantezi peşine giriyorsunuz? Yapabilirsiniz de burada biz dünyayı satıyoruz. Neden sadece Amerika? Teşekkürler abi. Mükemmelsin. Sen mükemmelsin. Teşekkür ederim. Eğitimi izlerken harekete geçelim mi? Hayır. Eğitimi izleyin, ilk önce bitirin. Ondan sonra ikinci kez izlediğinizde harekete geçin. Çünkü şöyle olacak. Ben çoğu kişiyi gördüm. Eğitimi alıyor, hemen yapıyor. Bir tane ürün listeliyor. Ben orada diyorum ki şu an birinci elimize ürünümüzü yüklüyoruz.
yüklemesini yapıyorum. Öteki eğitimde videoda diyorum ki sakın ürün yüklemeyin. Çünkü şu şekilde ilk ürün satın almamız gerekiyor gibi. Ama ben yükledim diyor. Sonra bana ertesi gün hesapla ilgili problemleri olduğunun dair mesajları geliyor. O yüzden eğitimi ilk önce izleyin. Hocam iyi yayınlar. Z-Drop hakkında düşünceleriniz nelerdir? Z-Drop güzel iş yapıyor arkadaşlar. Ben hani iyi de öldür hakkını yemiyorum. Ama şu an Turkolister de aynısını yapıyor. Ondan daha fazla toptancıya da ürün yüklüyoruz. Z-Drop fotoğraflar açıklamaları siliyor mu? Bakman lazım. Benim bildiğim silmiyor. Turkolister kaldırıyor. Ben şu an Turkolister konuşuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani kullanabilip deneyebilirsin. Ama Z-Drop eBay yüklemiyor. Facebook'a yüklüyor. Şu an herhalde sadece eBay ile Facebook'a ürün listelemesi yapan ayrı ayrı para vermeden, farklı yazılım olmadan tek yazılım Turkolister arkadaşlar. Ben niye böyle yapıyorum? Ben de aynısını yapacağım. eBay yüklemeye 20 pound, Amazon'a yüklemek isterlerse 20 pound. Aslında mantıklı ticaret olarak baktığında da neyse. Şimdilik böyle olsun. Payoneer yerine normal Business Bank account kullanmak arasında fark nedir? Hiçbir fark yok. Sadece ikisinden farklı olan bankalarına gelecek. Hangi bankana para gelmesini istiyorsan onu seç. Diğer ikisinin de tarafını seç. Güzel sorular var bugün. Bravo. Bahar, Akın hocam ne? Discord'u yeni keşfettim. Ona benzer bir platformunuz var mı? Ben çok ilgiliyim. Çok araştırma yapıyorum ama başlama konusunda biraz tedirginim ve epoksi sanatıyla ilgileniyorum. İlk önce benim cahilliğimi hor görerek epoksi sanatının ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Çünkü bilmediğim bir şey hakkında sana bir şey söyleyemem. Okey. Epoksi sanatının nedir? Şimdi okey. Böyle tavalara çizilmiş değişik değişik cisimler var. Eğer epoksi sanatı oysa hoş bir sanatmış. Ebruli'ye benziyor ama kağıda değil de anladığım kadarıyla cam ya da seramik ya da taş tarzı olan şeylerin üzerine çizildiğini düşünüyorum. Umarım doğru anlamışımdır. Neyse bugün eğer bilen varsa bilmiyorum lütfen beni düzelsin. Şöyle harekete geçmen gerekiyor bu arada Bahar. Discord kanalımız var, grubumuz var. Orada 200-300 kişi falan var. Telegram gruplarımız var. Herhalde 5000 kişi var. Facebook gruplarımız var. 30 bin kişi falan var. Herkes orada çatır çatır konuşuyor. O yüzden yani eğitim içerisinde paylaşıyorum hepsinin linkini. Oradan da katılabilirsiniz. Bu arada yaptığın sana da inşallah doğru söylemişimdir arkadaşlar. Tuncay selam, merhaba, nasılsın? Harikasın, seni görmek çok güzel. Kuantum. Kuantum? Akın Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkürler Süleyman. Sen nasılsın? İyi ki varsınız. O senin güzelliğin. Çok teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Ne güzel sizin gibi güzel insanları görmek. E-ticaret alışveriş sitesini kazanan ve geliştiren ülkeler hangileri? Mehmet Ali Bey bir yardımcı olsanız. Dropshipping olarak bu verilere nereden erişebiliriz? Yeni akım hangi ülkelere doğru gidiyor ve rekabet nasıl daha az olan ülkelerde hangiler? Muhammed öyle güzel sorular sormuşsun ki devam etse ben buradan var ya herhalde 2-3 tane YouTube yayını çıkarttım. Phoenix, come on man, come on, stop it. Alright, şimdi bu soruların hiçbirine cevap vermeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Bunlar şöyle bir durum, bu kişisel bir soru. Yani böyle sorular için bence eğitimlere bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bakın şunu anlatmam lazım. Bu gerçekten çok önemli. İnsanlar hep şunu düşünüyor. Hangi toptancı satıyor? Hangi kategoriye girmeliyim? Hangi yazılımı kullanmalıyım? O kadar çok kafalarını karıştırıyorlar ki o kadar komik sebeplerden dolayı. Arkadaşlar bir tane ürün bulun, onun toptancısı nerede uyguna veriyorsa, hızlı kargo ile gönderiyorsa bulun ve çatır çutur satın. İş bu kadar basit. İnsanların neden bu işi, bakın ben yıllardan beri bu işi yapıyorum ve neden bu işi bu kadar kolay olan bir işi bu kadar zorlaştırdığını anlamıyorum. Anlıyorum YouTuber'lar sayesinde. Çünkü niye biliyor musunuz? İnsanlara bu iş o kadar çok zormuş gibi gösteriyorlar ki insanlar bunu
bilmeyip eğitimlerini alsınlar diye. Ki bunların hepsi de benim öğrencim. Ne yazık ki. Öğretmek istediğimi doğru anlamamışlar bence. Çünkü yıllar önce Phoenix, come on. Yıllar önce hiç unutmuyorum. Belki 3 yıl önce, belki 5 yıl önce bunlar bu ticareti benim çektiğim videolardan görüp abi işte bu iş nasıl yapılır, bana yardımcı olur musun, şu nasıldır, bu nasıldır diye sorduğumda ben hiçbirine bir para talep etmedim. Dedim ki tamam bak şu şekilde olur, bu şekilde olur. Ve bugün bu sevgili arkadaşlarımız bu işi biraz daha böyle parasal tarafa çevirip bizim benden öğrendiği bilgilerle insanlara sattıkları ve sakın onu yapma çünkü böyle olur, sakın bunu yapma böyle olur diye de insanları korkuta korkuta insanları korku psikolojisiyle satış yapmaya çalışıyorlar ki ben yüzlerce insan görüyorum ve bu ticareti yani YouTube'a eBay Dropshipping yazdığında ya da Amazon bunların %70'i bu ticareti yapmadığını ben daha konuşmasından anlayabiliyorum. Çünkü daha gösterdiği bir hesap bile yok. Bir şey diyemem. Sonuçta YouTube'dan para kazanıyorlar. Fakat verdiği bilgiler tutarlı olmadığı için bu videoları izleyen arkadaşlarımızın da hesaplarında sorun oluyor. Bir şey de diyemem. Eğitim çünkü diyorlar ki işte onlar eğitim satmaya çalışıyor. O kısma karışmıyorum arkadaşlar. Benim öğrencilerim yaklaşık geçen sene 200 tane öğrencim milyoner oldu. Daha da fazla bu seneki hedefim herhalde bir 500 ile 700 arası. Beni ilgilendiren şey benim yaptığım şey. Bana güvenen öğrencilerimde hiçbir bir problem yaşamadık. Yaşadıklarımız varsa da benim yapabilecek bir sorunum yok. Yani ben elimden geleni yaptım hepsine. Elimde Kütahya'da üretilmiş harika Çin'i ürünleri var. Bunları nerede satabilirim? Tavsiyen var mı? Bakmak lazım. Kütahya Çin'i dediğin eğer bu sana özel mi yoksa Kütahya Porselen'in olan bir markası mı? Çünkü markayla sattığın zaman Kütahya Porselen'den izin alınması gerekiyor. Taşlar kuantumla ilgili. Ha okey. Yani kuantuma ben inanıyorum. Keşke eğitimimizdeki eklentiler vesaire uygulamalar gösterseydiniz. Bazen anlamakta zorlanıyoruz. Berat eğitimde ben eklentiyi nasıl yapacağına anlamamışsın onu bilmiyorum. Hangi eğitimi aldığından bahsediyorum. Çoğu arkadaş Udemy'den eğitim alıyor. Diyor ki şu yoktu bu yoktu. Arkadaşlar o yüzden diyorum ki okyanusu.com'dan alın. Bütün bilgiler orada. Udemy'ye çünkü ne kadar eğitim koysam da sürekli arka tarafta güncel eğitimler çıkıyor. Bunların hepsi zaten kendi sayfamda. Oradan bakarsanız sorun olmaz. Süleyman Halim hatırımı sorduğun için çok teşekkür ederim. Eğitimlerin hepsini izledikten sonra benim satışlar şıkır şıkır geliyor. Teşekkür ederim Gamzeciğim. Dankeschön. Okey. Uğur. İşte. Türkiye'de güzel kardeşlerim benim işte. Bu çocuk gibi olmayın. Şimdi şöyle bana özel kendim üretiyorum. Okey. Bakmak lazım yani Amazon'da satılabilir bu ürünler çok güzel. Çünkü benim arkadaşlarım satıyor. Ee, Bir arkadaş şey yazmış ona çok güldüm daha demin. Sen söyle. Neden eğitimdeki ürünleri kendin satmıyorsun da başkalarıyla paylaşıyorsun? Arkadaşlar bakın şunu bir kere söyleyeceğim. Bunu anladığınızda emin olun cebinizde dışarı çıktıktan sonra bile para gelebilir size. Garanti veremem ama bana hep böyle oluyor. Şimdi fakir insanın ruhunda şöyle bir şey vardır. Aman kimse duymasın, aman kimse bilmesin, aman benim olsun. Ben de yıllar önce böyle 7 yıl önce ilk böyle YouTube'a dropshipping ile ilgili video açacağım zaman ki o zaman neredeyse hiç kimse bilmiyor. Yani bilenler de Amazon'u biliyor en azından öyle söyleyeyim. Kendi kendime şöyle dedim. Ya ben aylık 20 bin, 30 bin pound para kazanıyorum bu işten. Neden başkalarıyla paylaşayım bu bilgiyi? Neden bunu görsünler? Ben kendi kendime düşünüyorum. Sonra bir ay bunun savaşını verdim. Çünkü arka tarafta çok ciddi para kazanıyordum. Şimdi değil. O zamana göre yani. Şimdi başka. Şimdi dedim o zaman kendi kendime dedim ya niye paylaşayım abi? Arkadaşıma falan paylaştım birkaç tane falan. Akın dedi ben dedi senin gösterdiğin taktikle ilk ayımda 3000 pound para kazandım dedi. Dedim evet kazanıyorum zaten o yüzden sana diyorum dedim falan. İşte muhabbet ettik. Yakın arkadaşlarım da bunlar. Kendi işinde çalışmak istemiyorlardı. Ben dedim ki bak ben kendi dükkanlarımda aylık 30 bin 40 bin artık her ay değişiyor dedim. Bir ay 20 bin, bir ay 40 bin, bir ay 50 bin, bir ay 35 bin. Dükkanda sadece başkasının ürünü satarak para kazanıyorum dedim. Ya öyle olur mu dedi. Oluyor dedim. Al bak
hesabımı gösterdim. Hesabımı gösterince renkler değişti tabii ki. Bana da öğret falan dedi. Dedim ben bunu şimdi vaktim olmuyor dedim. Çalışıyorum arka tarafta, sürekli dükkana ürün yüklüyorum falan. Video çekeyim sana göndereyim, sen de izle dedim. Bir bak, yapabilirsen yap dedim. İyi tamam, sen bana video gönder dedi. Ben videosunu çektim, paylaştım. Sonra bir baktım kendi kendime, şey dedim. Bana şey dedi. İlk ayında 3000 küsür bir para kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Bana dedi ki bir gün hemen beni kahveye çıkardı. Kahve ısmarladı. Akın dedi, bir şey söyleyeceğim dedi. Senin bu öğrettiğin dedi kimsenin bilmediği bir şey dedi. Ve bunu dedi insanlarla neden paylaşmıyorsun dedi. Dedim manyak mısın? Niye paylaşayım bunu ya? Dedim, böyle bir bilgiyi insanlarla paylaşıp onlara niye para kazandırayım? Kendim kazanıyorum. Benim yaptığım işe niye köstek olsunlar? Şimdi daha demin arkadaş böyle bir soru sordu. Hani niye paylaşıyorsun bu bilgileri tarzında. Sadece uslubu biraz doğru değildi. O da onun kendi içinde yaşadığı dünya. Ona bir şey diyemem. Ben de aynısını düşünmüştüm ve bayağı bir ay bunu düşündüm kafamda. Neden böyle, neden böyle falan. Niye paylaşayım? Paylaşsam mı? Bak çocuklar da para kazandı, insanların da ihtiyacı var ve o sırada benim arkadaşlar yazıyor ki işte Akın bize de öğret, bize de öğret falan. Bir gün kendime şunu düşündüm. Ya dedim ki insan eğer cimri ise ve içerisinde sürekli böyle bir yokluk bilinci varsa ya da böyle her şeyin kendinin olacağını düşünüyorsa bence bu dünyada çok fakir yaşıyor. Cebinde ne kadar parasının olduğunu bir önemi yok ki. O zaman çok da böyle param vardı ama öyle aman aman değil yani. Şu anki gibi değil. Baktığın zaman sonra dedim ki ya yemişler ya dedim. Ben bir paylaştım bir video. İlk video herhalde yarım milyon falan izlendi. O ilk video yani eBay Dropshipping ilk videosu attığım zaman. Ve yüz binlerce insan yazdı bana. O pandemi de ondan sonra geldi. Bir de o zaman daha çok da şey oldu. Yani ne demeye çalışıyorum biliyor musunuz? Herkesin kendi rızkı var arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar benim yaptığımı yapmaya çalışın. Ben rızkımı yiyorum, siz rızkınızı yiyorsunuz. Kimse kimseden bir şey çaldığı yok. Çalıyorsa da zaten hak her zaman yerine geçiyor. Yani siz çiçekleri kesseniz de ikbalin gelişini engelleyemiyorsunuz. Ne yazık ki. O yüzden herkes kendine yapıyor ne yapıyorsa, iyi ya da kötü. Ben mutlu oldum. İnsanlar kaç tane yüzlerce insan kendi ekonomik özgürlüğünü kazandı. Bana yazdı, ev aldım, araba aldım, evlendim. Benim bizzat beraber çalıştığım kaç tane öğrencim şu an Amerika'da dünya turuna çıktı ve dünyanın farklı yerlerinde yaşıyorlar. Ben çok mutluyum. Yaptığım iş insanlara para kazandırıyor. Benim amacım insanlara hiçbir zaman para kazandırmak değildi. Benim amacım insanlara özgürlüğünü kazandırmaktı. Bunu anlamayan insanlar var hala. Ya internette para kazanabilirim. Benim amacım ya da böyle bir gayem yok. Yani senin param beni ilgilendirmiyor. Çok netim. Ben mutluyum. Benim param var. Hayatım rahat. Kafama göre yaşıyorum. Londra'dayım. Bu beni ilgilendiren kısmı bu. Senin yaşamış olduğun problemi çözecek kişi ben değilim. Bu senin o hayatla olan problemin. Bunu da senin çözmen lazım. Bunu niye bu kadar rahat söylüyorum? Üzgünüm güzel kardeşim. Ben de zamanında cebimde 5 kuruşsuz yani yaşadım. Mutluydum da böyle bir sorun da yoktu. Kafam rahattı en azından. Şimdi baktığın zaman insanlar günde yüzlerce kez yazıyor. Bana da bunu öğret, bana da bunu öğret, bana da bunu öğret. Yapacak bir şey yok. Ben buna yıllarımı verdim. Kendi başıma öğrendim. 15 sene çalıştım. Farklı dünyanın ülkelerine gittim. Alemden uzak kaldım. Sevdiklerimden uzak kaldım. Hala bugün bile Londra'dayım. Ne kadar para kazandığımın bir önemi yok. Arka tarafta alemden uzaktayım. Bunun bir bedelini var ve bunun bedelini ben ödüyorum. İstediğim zaman gidebiliyorum. Ayrı bir konu ama ofisim İngiltere'de, Londra'da. Şimdi sen bunu ödemezken benden o şeyi alabileceğini düşünme. Ben buna emek verdim ve bunu her şey para mı? Kurs satıyorsun. Benim için değil. Fakat bu hizmetin bir bedeli var. Eğer ticaret yapacaksınız da bedel ödeyerek yapın. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben yüzlerce eğitimi pandemi zamanında yangınlar zamanında yüzlerce binlerce insana ücretsiz olarak verdim ve hep yardım etmelerini istedim işte gerek şey kısımlarına ve çoğunun başarısız olduğunu gördüm ve düşündüm bu kadar eğitim alıp insanlar nasıl başarısız olur? Şöyle bedava yapılan hiçbir şeyin karşılığı olmadığı için insanlar da ona ciddiyet vermiyor ve o yüzden de sonuçlar çok ne yazık ki iyi olmuyor. O yüzden arkadaşlar eğitim alıp da sonuna kadar videoları izliyorlar parayı verince ve bu insanlar harbiden ben hatırlıyorum belki %70 öğrencim ilk bir ayında eğitime verdiği paranın 3-4 katını kazanıyor. Bu bir garanti değil. Çünkü gece gündüz çalışıyorlar. Bana gece 4'te bile abi bunu yaptım bu ürünü katayım falan diye soruyorlar.
Helal olsun diyorum. Sabahın 4'ü ben çalışıyorum. Ben yıllardan beri alışmışım ama sabahın 4'ü bana yazıyor. Oradan bu arada mikrofon ta neredeymiş? YouTube'dan umarım duymuşlardır ha. Şu an daha yeni fark ettim. Ömer merhaba. Seni görmek çok güzel. eBay mağazamda satış yapıyorum. 1000 feedback var. PayPal kapandıktan sonra uzunca süre satış yapmadım. eBay ile iletişime geçmen lazım. Facebook Dropshipping müşterinin parasını Payoneer hemen geliyor mu? Müşterinin nasıl gönderdiğine bağlı bu. İyi akşamlar. eBay hesabım var. Bu zamana kadar bir adet satış yaptım. Uzun zamandır kullanmıyorum. Payoneer bağlı. Sizin aylık hesap yönetimine dahil olsam hesabım bana uygun mudur? Şöyle bir tane kişilik yerim var Sinan eBay için. Bana eğer Instagram Okyanusu Akın Yılmaz'dan ekran görüntüsünü atarsan hesap trafiğinin e, eğer benim şöyle yapalım. Instagram profilimde Okyanus Akın Yılmaz'da bir link var. O linke tıklayıp e-mail ile kayıt olun arkadaşlar. Bir video var. O video çıkıyor. O videoyu izleyin. Eğer anlattığım şeyler size için uygunsa aşağıda o son bir kişilik yere katılabilirsiniz. Ondan sonra da sunucu bilgilerini benimle paylaşın. Yönetelim. İlk ay bakarsınız, beğenmezsiniz. Çalışmazsınız, beğenirseniz devam edersiniz. Zaten çoğu hesaba verdiği paranın fazlasını kazandırdık. Bu şekilde bakabilirsin. Sinan bana da yazabilirsin ayrıyeten. Ekstradan merak ettiğim bir şey olursa. Süper Gökhan teşekkür ederim. Sonuna kadar aslında bedavanın değeri yok yazmıştı. Aslında şöyle hani ben bunu şöyle düşünüyorum. Ya gerçekten insan bir şeye hayatta bana göre her şeyin bir karşılığı vardır. İnsanlar özgür olmak istiyor ama bedelini ödemek istemedikleri için özgür olamıyorlar. Bunu anladıklarında ise kızıyorlar bazen. Hep işte o annem yüzünden, babam yüzünden, işte patronum yüzünden şu hep dışarı suçlamaya başlıyorlar. Halbuki bir kere dürüst olsa kendine karşı çalışmadım, yeteri kadar bilgi öğrenmedim, dışarıda gezdim, eğlendim sorumluluklarımı yerine getirmedim deyip kendine bir kabullense bunu ve hayatta her şeyin bir bedeli olduğunu anlasa. Mesela şu an bu bilgiyi bedava öğrenmiyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en değerli şeyini vererek bu bilgilere sahip oluyorsunuz. Zaman. Zaman oturup burada beni dinlemesiniz, sorularınızın cevabını alıp ticarette harekete geçmezseniz zaman bakın bugün bir 10 dakika sonra milyoner olabilirsiniz. Bu kadar basit. Bazıları diyecek ki o sen de ne yaptın? Basit güzel arkadaşım. Hayatta hayatın sana ne getireceğini hiçbir zaman bilemezsin. O yüzden bu kadar emin olma. Güzel şeyler de geliyor hayatta her zaman. Yeter ki buna inan. Şöyle bir şey var. Geçenlerde okudum. Çok hoşuma gitti. Bence de çok doğru. İnsanoğlu bu hayat çalışma temposunda arka tarafta çok şeyi unutuyor bu hayat koşturmasında. Bu sürünün içerisine girdin mi de zaten onlar gibi olmak durumunda kalıyorsun. Uçağa biniyorsun, pilota güveniyorsun. Pilotu tanımıyorsun bile. Arka tarafta vapura biniyorsun. Vapur süren kişiyi tanımıyorsun. Ama ona güveniyorsun. Diyorsun ki Beşiktaş'tan karşıya geçeceğim. Ya da işte şuradan şuraya gideceğim diyorsun. Sonra taksiye biniyorsun. Taksiciyi tanımıyorsun. Diyorsun beni şuraya götür. Adama güveniyorsun. Ama adamı tanımıyorsun bile. Değil mi? Hep düşünüyor musunuz? Araba gidecek mi? Uçak gidecek mi diye düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir laf var. Yani arka tarafta size yaratana niye siz güvenmiyorsunuz? Şimdi buradaki sorun sizce kimde? Ben hayatımda her zaman inandım. İnanmadığım zamanlar da oldu kendi çapımda. İnandıramadığım zamanlarda. Çünkü hayatın inişli çıkışlı dönemlerinde ups, okey. Bu arada çok komik bir şey oldu. Telefon ilk defa çok ısındı diye uyarı verdi ve harbiden de bayağı ısınmış. Niye bu kadar ısındı acaba? Her neyse. Birazdan açacağım Instagram'ı. Telefon kendi kendine ısındı uyarısı verdi. Yani demeye çalıştım. İnsan her şeyi bu kadar güvenirken tanımadığı halde onu yaratana niye güvenmiyor? Güvendiği zaman zaten para istiyorsanız para geliyor ki ya da ne istiyorsanız o geliyor ki. Yani bu savaş niye? İnsanlar hep bir savaşın içerisinde. Ben de öyleydim. Ben de 22'li yaşıma kadar Litvanya'ya çıktığımda ben de hep bir şeyin savaşını veriyordum. Yok işte para kazanacağım, daha çok para kazanacağım, para kazanın daha çok kazanacağım. Geçenlerde çok böyle sevdiğim arkadaşlarımla, abilerimle oturduğumda onlar gerçekten yıllardan beri İngiltere'de yaşıyorlar ve çok güzel durumları var ve çok güzel de iş yapıyorlar. Şakasına arkadaşımın biri dedi ki bize de öğretsene ya dedi nasıl köşeyi döndüm falan. Vardır ya Türk tabi köşeyi nasıl döndü falan. Dedi ki
Çok güzel bir şey döndü. Köşeye dönme dedi. Niye abi dedi. Dedi ki köşeye dönersen bir tane daha köşe dönmek isteyeceksin. Sonra bir tane daha köşe dönmek isteyeceksin. Sonra bir tane daha köşe dönmek isteyeceksin. Sonra bir bakacaksın ötekisinde daha çok köşe var. Sen daha çok köşe dönmeye çalışırken hayatın geçecek dedi. Ki hayatını geçirmiş onlar. Şimdi baktığınız zaman yani arka tarafta çoğu insan hep para kazanmak istiyor da teknik olarak para kazanmak çok kolay. Sadece bu bilgiye sahip değilsiniz henüz. İnsanlar kendisine yatırım yaparsa, oturup bir kitap okursa, gerçekten çok ciddi söylüyorum, bir kitap, bir video, bir seminer, bunun gibi videoları izlerse bana göre her şeye sahip olabilirler. Sadece doğru yolda gitmeleri gerekiyor. Ve bir de bunu yapan kişiyi ya da bunu dinledikleri insanların bu şeyleri alanında uzman olması gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir araba alıyorsunuz. Diyelim ki 100 bin Türk lirasına. Bir tanesi 500 kilometre hızla gidiyor. Bir tanesi işte 20 kilometre hızla gidiyor. Hangisini alırsınız? En iyi ve en hızlı gideni, değil mi? Şimdi tercihler bizim hayatımızı belirliyor. İnternette mesela örnek veriyorum, izlemiş olduğunuz çoğu video bu ticareti yapmayan insanlar tarafından size anlatılıyor. Ve bu bilgileri onların ağzından dinlediğiniz zaman ticareti yapamıyorsunuz. Çünkü niye? O da bilmiyor teknik olarak. Sadece bilmesi gerekeni biliyor. Önünde script'te ne yazıyorsa onu okuyor. Evet arkadaşlar, eBay'de şunu yapacağız, bunu yapacağız. Amazon'da bunu yapacağız. Orada yazı var, akıyor. Onu haber spikeri gibi okuyup video editleyip insanlarla paylaşıyor. Peki kendin yapıyor musun? Hayır. Şimdi şöyle düşünün. Araba kullanmak istiyorsunuz ve kullanmayı bilmeyen bir kişiden araba kullanmayı öğrenmek istiyorsunuz. Arabaya bindiğiniz zaman aynı hataları yapacaksınız. Ve bu sizin yaptığınız hataların yani bedelini de ancak siz ödeyeceksiniz. O ödemeyecek. O yüzden bu işi yapmak istiyorsanız bu işi yapanlarla çalışın arkadaşlar. Yani bir şey diyemiyorum ama örnek veriyorum. Dünyanın en iyi elektrikli arabalarını üretecekseniz Tesla ile çalışın. Gidip de başka markalarla çalışmayın. Çünkü alanında dünya en iyisi o. Yani ne yapmak istediğinize odaklanın ve başarmış insanlarla konuşursanız sizin belki 10 yılda öğreneceğinizi bir saatte öğrenebilirsiniz. Ben bunu yüzlerce kez yaşadım. Ben milyon dolarlık şirketleri yöneten CEO'larla ya da bu alanda finans uzmanlarıyla hep randevu alırım. Onlar benim psikoloğum gibi. Giderim, parasını veririm. Bir saat, yarım saat, 45 dakika, 15 dakika neyse. Derim ki bu sene şunu yapmak istiyorum. Mesela bu sene 10 bin pound yaptık. İşte önümüzdeki sene nasıl bunu 100 bin pound yaparım. Çünkü mesela örnek veriyorum, oraya kadar kazanmadım, değil mi? Bilmiyorum bu bilgiyi. Ve ben bunu öğrenmeye çalışsam belki benim en aşağı 10 yılımı alacak. Bana diyor ki Akın diyor, bir brief vereyim sana diyor. Diyor ki şunu yaptın mı? Yaptım. Bunu yaptın mı? Hayır, yapmadım. O zaman bunu yapacaksın. Bunu yaptıktan sonra bunu şöyle yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın. Önümüzdeki ay ondan sonraki ay 100 milyon pound para kazanabilirsin. Nasıl ya diyorum. Böyle şey olur mu? Tabii ki diyor. Bilmiyor muydun diyor. Dedim bilsem zaten kazanırdım o parayı. Yani biz bilgiye aç bir insanız ve insanoğlu bilgiyi öğrendiği zaman gücünün sonsuzluğuna ulaştığında yapacakları şeyler çok. Bunu niye anlattım biliyor musun? Herkes internetten para kazanmak zor diyor, şu bu diyor. Halbuki bir mesela eğitimi alan öğrencilerime bakıyorum, yani gülücük atıyorlar onlara. Niye? Çünkü içerisinde bedava ürün alabilecekleri yerleri gösteriyorum. Ücretsiz toptancı listelerini gösteriyorum. Ürünü aldıktan sonra parasını geri alabilecekleri yerleri gösteriyorum. Ve bana şöyle diyorlar. Bunlar nasıl mümkün olabilir? Ben de bilmiyordum. Ta ki bana başkası birisi öğretene kadar, ki çoğunu ben kendim araştırarak öğrendim. Yani demem o ki arkadaşlar, gerçekten eğer bu süreci doğru bir şekilde ilerletmek istiyorsanız ilk önce bu sürecin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kendi başınıza yaptığınız şeyler sadece biraz sizin yolunuzu uzatacak. Şöyle düşünün, yolda kayboldunuz, haritanız elinizde yok. Şimdi haritanız olsa yol tarifi çat 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 bulurdunuz. Şimdi siz bütün sokaklara girip en sondan çıkmaya çalışıyorsunuz. Aradaki fark bu. Yani eğitimlerde bu şekilde. Ee, Yani süreci kısaltıyor. Yani eğitim almadan bu iş olmaz mı? Olur tabii ki. Neden olmasın? Benim kaç tane öğrencim var eğitim almadan yaptı. Fakat 1,5 yılını aldı. Ve para kazandıktan sonra çoğu eğitimi aldı ve bana şey diyor. Abi keşke başta alsaydım bu eğitimi. Çünkü ben bilmiyordum bu kadar bilgiyi. Öğrendikten sonra şimdi param var, öğrendim ama 1,5 yılım geçti diyor. 2 yılım geçti diyor bu bilgiye sahip olmak. Ve burada eğitimde anlatmışsın diyor.
Şimdi burada anlatmaya çalıştığım eğitimdir, hesap yönetimidir, şudur budur değil. Anlatmaya çalıştığım şey ne olursa olsun kendinize yatırım yapın. Zengin görünmek sizi zengin yapmaz. Ben çoğu insanı görüyorum böyle, bazen diyorlar abi, diyorlar o kadar param var, niye işte şu markanın şu şeyini giymiyorsun? Komik. Yani ben oraya yatırım yapmışım zaten. Hani sahibin demeyelim de hani ufak bile olsa bir hissemiz var orada. Hani sen alıyorsun, bana para kazandırıyorsun. Benim birisine bir şey ispat etmem, böyle bir durum yok. Emin olun arkadaşlar, ben karnı tok olup da yemeğinin fotoğrafını çeken görmedim. Genellikle bunu yememişler yapıyor. O yüzden şimdi bir şey diyemem insanların hal ve hareketlerine ama bizim ne yazık ki özellikle Türk toplumu bu tarz şeyleri seviyor. Bir tane Ferrari, bir tane takım elbise. Ben de yapacağım ama yakınlarda ve komik videolar çekeceğim hatta. Nasıl mı yaptım? Gelin bakalım falan diyeceğim. Böyle komik birkaç tane video çekeceğim arkadaşlar. Aldığımda Ferrari'yi. İlk işim o olacak. Gerçekten o videoyu çekeceğim. Ama çok troll bir video olacak, emin olun yani. Hiç beklediğiniz gibi e-ticaretle ilgili olmayacak. Her neyse. Dediğim gibi yani biz bu işi sizler için öğretiyoruz. Yapmak isteyen varsa hesaplarınızı yönetebiliriz. Geçenlerde bir arkadaş bir YouTube videosunun altında şey yazmış. Neden böyle tarz videolar çekiyorsun? Seni hiç anlamıyorum. Yazmış. Ona cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Güzel kardeşim. Canım istiyor. Yeterli bir cevap mı senin için? Umarım yeterlidir. Eğer yeterli olduğunu düşünüyorsan e, videoyu artık izlemezsin herhalde. Kendine başka hobiler bulursun. Onları da anlamıyorum. Yani mesela videoyu izliyor, ben televizyon izlerim diyelim. Bir şey beğenmiyorsam değiştiririm. İnsan teknik olarak bunu yapar, değil mi? Şimdi beğenmediğin bir şeyi niye sürekli izlersin? Demek ki içeriden içeri sen zaten bunu seviyorsun da kendine yediremiyorsun. Ona da bir şey diyemem. Tadını çıkar. Buradan fanlara selam. Okey. Şimdi başka bir şey var mı? Buradan Instagram'da yayın durdu, bilginize. Instagram'dan yayın durmadı. Instagram'da telefonum ısındı. iPhone'lar da ısınıyormuş. Onu da öğrendik. Okey. 18 yaşıma girmeme 11 ay kaldı. Hay ergen, süper. eBay hesabı açıp çerez toplasam nasıl olur? Mantıklı. Bunu birisinin üzerinden de yapabilirsin. Okey. Tracker Fest veya mail çeviriyor mu? Hayır. Bir de bazı kişiler kargo çıkış yerini göstermediğinde eBay suspend diyor. Düşüncelerinizi duymak istiyorum. O bazı kişileri ben çok ama çok merak ediyorum yani. O bazı kişiler hep bir şeyler söylüyor. Bazı kişilerin de hiçbir zaman bir ismi yok bu arada Mustafa. Bu bazı kişilerin sana kim olduğunu ben söyleyeyim. Bu bazı kişiler senin başarını, senin para kazanmanı, senin özgürlüğünü kaldıramayacak bazı kişiler ki olur da sen bir şeyi başarırsan ki başaracaksın. Onlar bunu kabul edemez. Niye? Çünkü senin kazandığın parayı kendileri deneyip başaramadı ve seni engellemek için o bazı kişiler sana bugün Tracker Fest diyecek, yarın Autodeist diyecek, yarın Hustle Got Real diyecek, yarın şu diyecek, yarın bu diyecek, yarın Akın Baba diyecek, diyecek de diyecek. O bazı kişiler de bu ticareti yapıp da başaramayanlar. Ne olduğunu anladın o bazı kişilerin artık. O bazı kişiler ayağındaki prangalar. Onlardan kurtul. Çünkü o bazı kişiler hayatları boyunca bir şey başaramadıkları için başaran insanların hiçbir zaman başarısını kabul edemezler. Bu insanlardan kurtuldunuz mu zaten emin olun zengin olmaya başladınız. Çok net söylüyorum. Çünkü kendisine hayrı olmayan bir insanın size nasıl bir hayrı olsun? Ya da öyle bir davranışta bulunsun. Değil mi? Right. Arkadaşlar bugün cumartesiymiş ve bugün ben 50 yaşındayım. Süper. Ben kendimi genç hissediyorum. Çok güzel başaracaksın. Şöyle bir şey var. Arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Yaş insanın içinde hissettiğidir. Beden olarak belirli bir şeye gelsek de insan kendini genç hissediyorsa gençtir. Ben çok genç tanıyorum, 18 yaşında, benden yaşlı gözüküyor. Ruhsal olarak. Soruyorum ne yapayım? Abi öldük mü? Abi vallahi bittik. Abi vallahi bittik. O yok bu yok falan. Yani ben yaşlandıkça, büyüdükçe daha doğrusu, daha doğru bir terim olur. Büyüdükçe daha çok gençleştiğimi hissediyorum. Yani şimdi 18 yaşında, 20 yaşlarımda çok böyle olgundum açıkçası kendime göre. Çok daha ciddiydim.
çok ciddi konuşurdum. Tam bir iş adamıydım aslında. Harbiden tam bir iş adamı portföyü vardı. Yani herkese o beyefendi nasılsınız, hoş geldiniz, Ayşe Hanım hoş geldiniz falan filan. Şimdi de beni bey diyenleri engelliyorum yani. O kadar o bey hanım şeylerine uzağım. Hiç sevmiyorum. Hiç bana o kadar yalancı, o kadar sahte geliyor ki arkadaşlar. Herkes için söyleyemem ama bana biri mesela Akın Bey hoş geldiniz. Ah, yine bir sistemin maaş verip çalıştırmaya çalıştığı bir Türk genci ya da bir ülkenin çalışanı para verildiği için bana içinden gelmese de bey demesi gerektiğini düşünüyor. Ticaret dünyasında böyle çünkü ne yazık ki. Ben de o yüzden hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben şuna inanıyorum. Öyle bir akın dersin ki içinde bey de olur, naziklik de olur. Gerçekten içten söylersin. Bak buna varım işte. Ben o kelimeleri kullanmadan cümle içerisinde kullanabilen insanlara hayranım. Ne şanslıyım ki o tarz insanlar da hep etrafımda benimle beraber. Çok mutluyum o yüzden. İyi akşamlar Bayram, nasılsın? Bayram, belki yanına Antalya'ya kaçabilirim. Biraz tatile ihtiyacım var. Bakayım uçak biletlerine, varsa belki yarın, söz vermeyeyim bayağı bir işim var ama bir tatile çıkalım ya, değişiklik olsun. Son anda yetiştim. Ufuk selam, merhaba. Birisinin üstünden denemek derken ne kastediniz çerez konusunda? Vallahi ne dedim ben de bilmiyorum Eren. Yani hangi muhabbette kaldığımızı. Ee, Hocam o kadar tedirgin eden var ki etrafımda, sizden sonra prangaları kırıldı. Mustafa, sebebi şu, bak çok net söylüyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben bunu kendim tecrübe ettim. Benim herhalde 3 sene önce mi 4 sene önce ben Udemy'ye eğitim koydum. Şimdi aynı eğitimin aynısının bir de İngilizce versiyonunu çıkardım. Şimdi iki tane aynı eğitim. Şimdi Türkiye'de bu eğitim herhalde 100 bin kişi falan katıldı benim hatırladığım. Türk olan eğitime ve çoğu da eğitimde şöyle sorular var. Mesela harika eğitim, teşekkür edersin ama şöyle, ben denedim başaramadım. Evet, iyi hoş anlatıyorsun da işte biz onu bilmediğimiz için anlayamıyoruz. İşte ben işe gidiyorum, akşamları eğitim izlemeye vaktim kalmıyor, o yüzden beceremedim falan. Adamlar roman yazıyor. Yani bahanelerini kendilerine inandırmak için yazıyorlar ki ben başaramadım ama sebebi bu. Yani aynı eğitimi ben biraz böyle düşündüm. Yani nasıl ya dedim. Benim yaptığım, arka tarafta biz takımla yapıyoruz. Herkes yapıyor. Yani bu şey değil ki, artık bizim kurduğumuz bir yol var. Yani o yoldan giderseniz herkes hemen hemen yapıyor. Sonra düşündüm. Dedim ki ben bir İngilizce eğitim çıkartayım. Orada şeyden dolayı çıkardım. Hiç unutmuyorum. Yine benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Buradan dedi ki Akın bana onu, Türk değildi, yabancıydı, dedi bana İngilizce çeksen bu videoları. Ya dedim dur ben İngilizce videosunu yapayım paylaşayım. Bu video herhalde yarım milyon insan satın aldı bu İngilizce eğitimi eBay'de. Udemy üzerinden koymuştum 3-4 yıl önce. Ağzım açık kaldı. Size bir şey söyleyeyim mi? Bana o kadar çok teşekkür mesajı, eğitimin içerisinde o kadar çok böyle yorumlar, güzel yorumlar geldi ki işte ağzım açık kaldı ve şunu düşündüm. Türkçe aynı eğitimi, Türkiye'den gelen yorumlara bak. Aynı eğitimi dünya izledi, gelen yorumlara bak. Ve düşündüm bu nasıl mümkün olabilir? Yani farklı bir şey vermedim. Birinde Türkçe konuşuyorum, birinde İngilizce. Gösterdiğim şeyler aynı, kullandığım yazılımlar aynı, sıralamasına kadar aynı. Ve nasıl olur diye düşündüm ve şunu anladım. Türkiye'de şöyle bir problem var. Siz başaramazsınız arkadaşlar. Siz başarırsanız herkes çıldırır. Yani siz özgür olamazsınız. Onlar denedi yapamadı. Siz yaparsınız. Sıkıntı, anlıyor musunuz? Siz e-ticaret yapamazsınız. Neden? Çünkü biz yaptık olmadı. O işler sahte. O işler hurafe. O kadar kolay olsaydı herkes yapardı. Onlar sadece kurs satıyor. Onlar sadece bu. Ha öyle mi? İyi, tamam. Arkadaşlar lütfen gerçekçi olun. Ömrünüzün sonuna kadar o insanlarla yaşamayacaksınız. Elektrik faturası geldiğinde, ev kirası geldiğinde, evlendiğinizde, çocuğunuz yemek istediğinde, dünyayı dolaşmak istediğinizde, kendinize bir şey aldığınızda o arkadaşlar size akıl verecek ama para vermeyecek. Anlıyor musunuz? Para vermeyecek. Bana akıl verme deyin. Bana para ver. Madem o kadar biliyorsun bana para ver. Bana bunu geçen arkadaşım söyledi. Çok da hoşuma gitti. Çok güzel biliyorsun. Bana para ver dedi. Uğraşma, uğraştırma beni. Benim akla ihtiyacım yok. Bana para ver dedi. Dedim
Öğrettiğim şey paradan daha değerli. Ama anlayana. O yüzden dedim ben de o gün güzel bir şey öğrendim. Çok güzel bir şeydi yani. Net abi. Yani alacak beyni ancak koyabilirsin bu bilgiyi. Almayacak olanı alamazsın ve Türkiye'de de size izin vermiyorlar. Ben kaç tane insan gördüm. Ben de kendim de içerisinde. Ben ne zaman ki yurt dışına çıktım. Türkiye'de diyelim ki insanlar 10 birimden bugün en çok parayı kazananla Türkiye'de şey olarak 10 birim koyarsak ben 20'li yaşlarımda Türkiye'de 10 birimden herhalde 7 kazanıyordum. O kadar para aynen. İyiydi o zamanlar. Gençtik. Hızlı çocuklardık. Şimdi 23 yaşında Litvanya'ya çıktım. O zaman 10 birimden 8 oldum. Çünkü bir anda böyle şey açıldı. Özgürlük açıldı. Herkes bana yardımcı olmak istiyor. Ben diyorum ki şu işi yapacağım. Hadi hep beraber yapalım. Şu işi yapacağım. Nereden para yatıracağız? Nasıl yapalım? Nasıl yapılıyor? Kredi çekelim mi bu işi yapmak için? Şu iş nasıl olur? Ben orada arkadaşım vardı. Ben sana yönlendireyim. O benim sevdiğim arkadaşımdır. Para da almaz sana yardımcı olur. Dedim ne oluyor ya? Türkiye'de sürünen bir hayattan çıkmış. O kadar olumsuz insanların arasından çıkmış ben. Bir anda yurt dışına Litvanya'ya gidince yani Ümraniye'de 3,5 milyon insan yaşıyor. Litvanya'da 3 milyon nüfusu var. Böyle bir ülkeden bahsediyorum. Bunun 2,5 milyonu kadın. Ve düşündüm taşındım. Ben ticaret yapmaya başladım. Çünkü 2,5 milyon kadın varsa kadınlar ne sever? Çanta sever. Dedim bütün Beyazıt'taki çantaları aldım. Tırlarla Litvanya'ya getirdim. Sattım. İkinci dükkanımı açtım zaten üçüncü ayda. Niye bunu anlatıyorum? Herkes bana yardımcı oldu arkadaşlar. Araba aldım, şu aldım falan. Sonra dedim ki benim tüm dünyaya açılmam lazım Litvanya'da. Parayı bulmuşum. Böyle oturuyorum Litvanlarla beraber. O la basitas. No kayıp sakas. O geri viso geri. Açulabay. No koktaba varsa mane vardas akinas. O labai geri. Tabii bu Litvanca böyle bir muhabbeti anlatıyorum orada. Şimdi yok muhabbet ediyoruz. Sonra dedim ki bu işler büyüyor. Bana daha çok para lazım. Nasıl olacak? Dedim dünyaya açılacağım. Dediler nasıl yapacaksın? Dediler dedim bu Litvanya ile olmuyor bu işler. Artık dedim ben dünyanın en zengin ülkesine gideceğim. Neresi o dedi? İngiltere. Londra'ya gideceğim dedim. İyi de tamam. Nasıl yapacaksın dedi. Ben dedim yaparım bir şekilde. Harbiden de yaptım. Geldim İngiltere'ye eşimle çocuğumla ve şöyle bir şey var. Tüm dünyaya satış yapmaya başladım gerçekten. Ve bir anda buraya gelince daha çok insan yardımcı olmaya başladı. Yani size şunu anlatabilirim ki içimden benim yaşadığım tecrübelerden en azından. Türkiye'de çalıştığınız eforun %1'ini %1'ini bahsediyor. Bak %1 çok gerçekten uçuk bir rakam değil mi? %1'ini yurt dışında yaparsanız her ülke için söylemiyorum bunu bu arada. Yani Romanya'ya gittim olmadı abi. Çalıştırıyorlar diyorsanız şimdi her ülke için demiyorum. Onu da anladınız. Şimdi böyle yaparsanız alacağınız sonuçlar belki Türkiye'de 10 yılda ulaşamayacağınız şeyi burada bir ayda ulaşabilirsiniz. Ama doğru kişilerle yine doğru insanlarla inşallah da Allah hepinizin hayatına iyi insanlar çıkartır. Bu çok önemli. Çok zengin olması çok iyi olduğunu anlamına gelmiyor. Aynı şekilde çok fakir olması da kötü olduğu anlamına gelmiyor. İnsan olmayı öğrenmeli. En büyük zenginlik bu. Ondan sonra etrafına da bunu göstermeli. Lafla değil, hareketlerle. Ve emin olun ben bütün herkese şunu söyleyebilirim çok net. Para kazanmak neden mi bu kadar kolay? Çünkü kolay olduğuna inanıyorum. İtiraz olan benim yok. Benim hayatım zaten. Başkasının olsa da beni ilgilendirmez. O onun sorunu. O yüzden bu arada tam kova burcuyum ben. Yani arkadaşlar kafama koyduğumu yaparım. Bugüne kadar yıllar boyunca koyduğum her şeyi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu hayatta başkaları için üzüldüğünüz şeyler. Ah ben e-ticaret yapıyorum. Annem ne der, babam ne der, şu ne der, bu ne der, Ayşeler ne der, alay geçerler yapamazsam. Gün sonunda hayatınızı yaşayıp ev kirası geldiğinde o ne derler hiçbir zaman hayatınızda olmuyor. Önemsenecek bir yanı kaldı mı? Kalmadı. O zaman başkaları için bir hayat yaşamaktansa neden kendi hayatımızı yaşamayalım? Değil mi?
İşte ben o yüzden insanlara kaybettikleri gelecekleri vermeye çalışıyorum. Çoğu insan diyor ki abi sen diyor enayi misin ya diyor. Salağa bak diyor. Bedavaya anlatıyor diyor. Anlamadığı insan zengin olmak istiyorsa ya da ne istiyorsa hayatta. Bakın hayatta ne istiyorsa onu ilk önce vermeyi öğrenmeli. Aşık olmak isteyen yüzlerce insan görüyorum karşımda. Özellikle buralarda çok. Hayat aşkımı arıyorum, ruh eşimi arıyorum. İşte ikiz alev midir nedir onları arıyorum falan. Birini sevdim mi diyorum. Yo diyor. Git diyorum şunu sev. Ya o kim ben onu tanımıyorum ki. Git selam ver diyorum. Konuş, mutlu et, bir şey söyle diyorum. Ya tanımadığım insanla niye konuşayım diyor. Diyorum gel benimle. Merhaba diyorum nasılsın? Merhaba diyor. Tanımıyor beni. Ben dışarıdan ben çok rahatım o konuda. Nasıl geçti günün diyorum. Güzel geçti diyorum. Benim hani şey demeye çalıştım. Yani çok güzel gözüküyorsun ve gerçekten sadece günün güzel geçmesini diliyorum. Diyorum gidiyorum böyle. Bir bakıyor bana sesleniyor. Ben seni tanıyor muydum diyor. Dedim Akın tanışıyoruz. Aa diyor işte şey bizim burada da kafemiz var diyor. Gelip oturup muhabbet etmek ister misin falan. Bir anda arkadaş oluyoruz. Bunun niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunu söylememdeki sebep şu. İnsanlar aşık olmak istiyor. Ama sevgiden bir gram başkasıyla paylaşmıyor. Siz birisini sevmeden nasıl aşık olmayı bekliyorsunuz birisinin size? Bir şey istiyorsanız ilk önce onu vermeyi öğrenin. Para mı kazanmak istiyorsunuz? Ama eliniz cebine gitmiyor başkasına yardımcı olmak için. Aa benim param o kadar yetmez. Ha birisine ihtiyacı var. Yok ona para vermeyeyim çünkü benim de yeterli para var. Ve zengin olmayı istiyor bu insan. Anlatmaya çalıştığım şey eğer bugün ne istiyorsanız onu ilk önce verebilmeyi öğrenin. Bunun çok güzel bir Bill Gates'in hikayesi var. Ben bu hikayeyi bazı yayınlarda anlatırım. Bill Gates bir gün yurt dışına çıkacak. O zaman cebinde hiç para yok. Ünlü de değil bu arada. Microsoft daha başlamamış o süreçlerde. Bill Gates uçakla uçarken bir gazeteci geliyor buna diyor ki efendim diyor bugün bir gazete çıktı bunu okuyun diyor. Bill Gates diyor ki param yok diyor o kadar. Ben istemiyorum. Diyor ki lütfen okuyun. Çok güzel bilgiler var. Ben sana kendi cebimden veriyorum bunun parasını. Bir şey istemiyorum. Al oku diyor. Veriyor gidiyor. Sonra Bill Gates aradan bir yıl sonra Microsoft'u kuruyor. Dünyanın en büyük şirketler arasına giriyor ve para kazanıyor ve yine aynı havalimanına geliyor. Yine gazeteci geliyor. Diyor ki efendim diyor işte şu gazeteyi okur musunuz diyor. Aa diyor bu sefer de bozuk yok diyor üstünde. Ben seni hatırladım falan diyor böyle gülücük yapıyor. Efendim sorun değil diyor. Ben yine bedava vereyim size. Lütfen okuyun. Güzel bilgiler var diyor içerisinde. Çok işinize yarayacak. Tamam diyor kabul ediyor gidiyor. Sonra aradan yıllar geçiyor. Ve Bill Gates bu adamı hatırlıyor. Bu sırada Bill Gates dünyanın en zengin insanı. Bunu Bill Gates'in bir TED konuşmasında ya da bir normal bir konuşmasında soruyorlar. Bill Gates'e sordukları soru şu. Ben efendim diyor dünyada sizden daha zengin bir insan var mı bizim bilmediğimiz? O da diyor ki evet var diyor. Herkes bir anda şok oluyor. Çünkü Bill Gates o anda dünyanın en zengin insanı Forbes'e göre. Ve inşallah yarın bir gün ben olacağım. O zamana kadar Bill Gates devam ederken ki şu anda Bill Gates değil. Şimdi bu süre zarfı içerisinde Bill Gates anlatayım size diyor. Ben diyor bir gün diyor bir havalimanındaydım. O zaman beni kimse tanımıyordu. Bir gazeteci geldi. Bana gazete verdi. Bedava para almadı diyor. Ben aldım teşekkür ettim diyor. Aradan zaman geçti. Param vardı. Verdim o seferde. Şey yaptım diyor. Sonra ben bir gün bu adamı hatırladım. Gittim bu adamın yanına üçüncü kez ve dedim ki ben dünyanın en zengin insanıyım. Beni hatırladın mı diyor. O da demiş ki evet seni hatırladım Bill Gates. Nasılsın falan. Demiş ki bana bir kere gazete vermiştin. Adam da gülmüş gazeteci demiş ki iki kere vermiştim demiş. Yani o kadar iyi hatırlıyor Bill Gates'i. Bill Gates demiş ki ben diyor bu yaptığın iyiliğin altında kalmayacağım. Dile benden ne dilersen diyor. İstediğin her şeyi sana verebilirim. İstersen seni emekli edebilirim şu an diyor. İstersen hayatının sonuna kadar çalışmak durumunda değilsin diyor. Ne istiyorsan söyle dile benden ne dilersen. Bugün ben dünyanın en zengin insanıyım ve sana istediğin her şeyi vereceğim. Adam gülüyor diyor ki teşekkür ederim genç adam diyor. Günün güzel geçsin diyor. Nasıl ya diyor benden bir şey istemelisin diyor. Ben bunu yapmak istiyorum diyor. Ve adam dönerek Bilge'ye şunu söylüyor. Varken herkes verir delikanlı diyor. Önemli olan yokken verebilmek. Deyip gidiyor. Bunu anlamanızı isterim. Varken zaten herkes verir. Herkes hayal kuruyor ya param olunca şuna yardım edeceğim. Param olunca şunu yapacağım. Şu olunca bu olacak. Üniversite kazanınca şöyle yapacağım. Hepsi bahane. Çünkü hiçbir zaman yapmayacaksınız. Kendinizi kandırıyorsunuz. İşte Bilge Sok'un o konuşmada şöyle diyor. Ben şunu öğrendim. Yokken verebilmek aslında en büyük zanaat. Şimdi herkes bir şey bekliyor ya. Bilge diyor dünyanın en zengin insanı o. İkincisi benim.
Şimdi teknik olarak evet rakam olarak ama önemli olan şey şu. İçiniz zengin olmadan dışınız zengin olamaz. İnsanlar bunu anlamıyor. Cimriyken zengin olamazsınız. Varsa da daha çok cimri olursunuz. Yani ve şunu anlamanız gerekiyor. Para sadece bir araçtır, amaç değil. Para amaçınız olduğunda hayatınız sadece para üzerine kurulmuş bir hayattan ibaret olur. O yüzden para para mutlu etmez. Para insanı nasıl mutlu eder biliyor musunuz? Yani paranın mutsuzluk getireceğini bilen insanlar bence bakkalın nerede olduğunu bilmiyor. Para insanı mutlu ediyor güzel arkadaşlarım. Niye biliyor musunuz? Bir şeye inanıyorsanız çocuklara yardım etmek istersiniz. Arka tarafta kendi işinizi yapıp çocuklara okutmak istersiniz. Hayvanlara yardımcı olmak istersiniz. Bakın para nasıl mutlu ediyor biliyor musunuz? Siz doğru şeylere yatırım yaptığınızda, evrene ağaç ektiğinizde, hayvanlara baktığınızda, çocuklara yardımcı olduğunuzda vesaire vesaire inandığınız her neyse yani ona yaptığınız zaman. O yüzden arkadaşlar kendiniz istediğiniz kadar paraya sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir fikir ve onu harekete geçirecek yürek. O da her zaman herkeste olmadığı için ona da ben bir şey yapamıyorum. Bu eğitimlerle olacak bir şey değil arkadaşlar. Aldığınız nefes kadar o şeyi isterseniz her türlü sahip olacaksınız. Bunu yapmanız dileğiyle. Onun dışarısında arkadaşlar dediğim gibi hesaplarınızı yönetiyoruz. Bu süreçleri nasıl olacağını bilmek istiyorsanız da bana Instagram'dan yazarsınız. Ben size bu konuda yardımcı olurum. Hem gerek eğitimlerde katılmak isteyen varsa da şu an indirimli 99 pound. Ben siteyi bitirince 999 pound olacak. İndirimden yararlanmak isteyen varsa da bana Instagram'dan ulaşsın. O zamana kadar sizi çok seviyorum. Bugün cumartesi. Ben de biraz eğleneyim. Kendinize çok iyi bakın. O zamana kadar arkadaşlar şimdilik görüşmek dileğiyle. Benim için çok değerlisiniz. Her şey güzel olsun, gönlünüzce olsun. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.